Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme ile birlikteyiz. Birlikte atölyemizin ihtiyacı olan bazı ürünleri inceliyoruz. Bu defa mini taşlama setini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle üzerinde yazıyor. Kutusu burada. Hemen kutuyu açarak başlamak istiyorum. Kutumuz biraz dolu arkadaşlar. İçerisinde oldukça fazla miktarda araç ve gereç var. Hemen bunları masa üstüne alacağım. Ve birlikte ürünümüz nedir, nasıl kullanılır, ne işimize yarar gibi sorulara cevap vererek incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kutu içeriğini masa üstüne alalım. Ardından yakından incelememize birlikte başlıyoruz. Kutuyu masanın üzerine aldık arkadaşlar. Ben tam set olarak istediğim için oldukça kalabalık bir şekilde geldi. Ana ünitemiz burada. Yine uçlarımız burada arkadaşlar. Ürün bize Temu'dan geliyor. Ürünü bize sağladığı için Temu'ya teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ayrıca hemen videonun başında söylemek istiyorum. Ürünü almak isteyen arkadaşlar için indirim kodum hemen videonun sağ tarafında. Yine bu ürüne ait ve daha önce Temu'dan alışveriş yapmamış arkadaşlar için kare kodu paylaşıyorum arkadaşlar. Bu bilgileri kullanarak ürünü indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu bilgileri verdikten sonra hemen gelen içeriğimizi, daha doğrusu kutunun içinden çıkan malzemelerimizi yakından incelemeye başlayacağız. Kutu içeriğinden bir tane şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde şöyle ürünü gösterecek olursak ana ünitemiz burada arkadaşlar. Şurada Type-C arayüzüne sahip bir girişimiz var. Bu giriş üzerinden bu gravür makinemizi şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Burada yine açma butonumuz var. Şu an çalışmaya başladı. Yine buradan 3 farklı devirde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve tekrar bastığınızda da kapanıyor. Yine buradan da ürün ucunun ne kadar zorlandığını üzerindeki ışıklardan görebiliyorsunuz. Oldukça sessiz ve kullanımı kolay bir ürün. Yani daha önce kullandıysanız zaten fazla yabancılık çekmeyeceksiniz. Yine buradaki arkadaşlar mandren kısmına diğer bileşenleri bağlamanız için şöyle bir alyanla birlikte geliyor ve bu alyanın kaybolmaması için de tam olarak burada bir yeri var arkadaşlar. Tabi kaybederseniz aynı ebatta başka bir alyanla da işinizi görebilirsiniz. Buraya matkap olur, kesiciler olur, yine oymak için kullandığınız diğer uçlar olur. Bunu bağlayarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çift tarafta bir alyan yapısı var. Buradan çevirerek sıkıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hemen şarj işlemini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben bu ürün elime ulaştığında pillerini tam olarak doldurmuştum. Ürün incelemesinde bitik şarjla başlamak istememiştim. Ancak sizlere göstermem gerekirse buradaki USB girişine kablomuzu taktığımızda arkadaşlar şu başlangıçtaki 3 ışık şarj seviyesi oluyor arkadaşlar. Yine buradaki ışıklarda hareket ediyor. Şarj işleminin devam ettiğini gösteriyor. Şu anda herhangi bir hareket görmemenizin nedeni bunun içerisindeki pilin tam dolu olması arkadaşlar. Pilimiz tam dolu olduğu için şu an herhangi bir hareket görmüyorsunuz. Bu arada şöyle arka tarafında göstermek istiyorum arkadaşlar. Üretici bilgileri ve üretici firma bilgileri yer alıyor. Ürün oldukça küçük, elinize kolayca oturabilecek bir kalem büyüklüğünde arkadaşlar. İçerisinde küçük de bir pili var. Teknik dokümanlarda 380 mAh'lik bir pile sahip olduğu yazıyor. Hızlıca diğer ürünlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada çok çeşitli uçlarımız var. Farklı amaçlarla kullanabileceğiniz yine farklı uçlar var arkadaşlar. Oyma, kazıma veya yüzeyden talaş kaldırmak için kullanabileceğiniz farklı özelliklere sahip farklı uçları rahatça görebilirsiniz arkadaşlar. Bununla çok çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ancak bizim elektronikle ilgili olduğumuzu bilen arkadaşlar tabii ki bunların bizim atölyemizde ne işe yarayacağını da merak ediyorlar. Bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bu uçlar gerektiğinde gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Bunu sizlere göstereceğim. Hemen bunun yanında yine bakın arkadaşlar bu şekilde zımparalama işlemini yapabileceğimiz parçalarımız var. Yine burada mandren kısmına takabilmemiz için bir aparatımız var. Şu şekilde farklı yapılarda, farklı kalınlıklarda matkaplarım var arkadaşlar.
Bunlarla PCB'leri delebiliriz ya da küçük çaplı delikler açabiliriz. Bu gravür makinesinin devri oldukça yüksek arkadaşlar. Yüksek devirli olduğu için de bu küçük matkapları buralarda kullanmak avantajlı olacaktır. Çünkü biliyorsunuz küçük matkaplar yüksek devirde, büyük çaplı matkaplar da düşük devirde kullanılır arkadaşlar. Yine aşındırma işlemlerinde kullanmak üzere birçok zımparamız var arkadaşlar. Yine kesme işlemlerinde kullanmak üzere de bakın şu şekilde kesicilerimiz geliyor arkadaşlar. Bunları da takacağız ve birlikte bu gravür makinamızı test edeceğiz arkadaşlar. Bu arada oyma amaçlı olarak kullanmak isterseniz de bakın şu şekilde şablonlarımız var. Bu şablonları kullanarak arkadaşlar çizimler yapabilir ve bu aşındırıcılarla sert yüzeyler üzerinde bu çizimleri oluşturabilir. Bunları oyabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Ancak bu alternatifinde kutu içeriğinde olduğunu bilmeniz sizin için belki işe yarayabilir. Yine kutu içeriğinde arkadaşlar teknik bilgilerin içerisinde yer aldığı bir de doküman var. Bazen hazırladığımız devre kartlarında sonradan değişiklik yapmak isteyebiliyoruz ya da bazen bu yolları yaparken hatalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Birbirine çok fazla yakın olabiliyor, kısa devre olabiliyor. Örnek veriyorum, bunu asite attığınızda asit düzgün çıkartmamış olabiliyor. Ya da ben bu PCB'yi ters olarak monte ettim. Siz bunu delerek monte etmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi durumlarda bu küçük cihaz gerçekten çok işimize yarayacak. Öncelikle böyle bir yolu rahatça nasıl kazıyabilirsiniz? Bu yolu tekrardan farklı bağlantılar için hazır hale nasıl getirebilirsiniz? Bunu göstermek istiyorum. Bu işlem için buradan uygun bir tane uç seçeceğiz arkadaşlar. Yollarımız küçük olduğu için ne kadar dar bir uç seçerseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Farklı uçlarda daha geniş yollar için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada üzeri kaplı devre yollarını kazımak için de buradaki farklı uçları kullanabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Hemen bu ucumu mandrene yerleştiriyorum arkadaşlar. Şuraya yerleştirdik. Alyanı kullanarak bunu sabitliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Yine diğer tarafımızda da bir alyan var. Bunu kullanarak artık sıkıştırdık ve sabitledik. Şimdi bunu kullanabilir hale geldik. Yollar üzerinde değişiklik yapmak istediğimizde ya da aşındırma yapmak istediğimizde arkadaşlar buradan açıyoruz. Yine buradan devir sayısını ayarlayabiliyoruz. Şu an maksimum devir için bunu ayarladım. Örnek olsun diye gösteriyorum arkadaşlar. Örneğin buradaki yolu normalde ayırmamız gerekiyor. Bakın kolayca bu işlemi gerçekleştirdim. Buradan farklı bir bağlantı oluşturabilirim. Ya da birbirine çok fazla yakın olduğunu düşündüğünüz, kısa devre olduğunu düşündüğünüz bir yol var ise arkadaşlar, bunu kullanarak bu şekilde kısa devrenin sonlanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu normalde bu çalışan bir PCB'di. Örnek olsun diye gösterdim. Ya da asit örneğin burayı düzgün çıkartmamış. Bu şekilde tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Kısmını değiştirdim. Bu defa bir matkap koydum arkadaşlar. Ben ters olarak monte ettim. Ancak sizin ya da diğer arkadaşlar PCB üzerine delerek bileşenleri monte etmek isteyebilir. Bu noktada da bu cihazımız çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Önceden delik açacağımız yerler hazır olmadığı için bu şekilde yapıyoruz. Biraz zorlanıyoruz. Ancak normalde PCB'yi delik açacak şekilde tasarlarsak bu sorun da ortadan kalkacaktır. Ancak delik açmak istediğimizde de gayet başarılı bir şekilde delikler açtığını görebilirsiniz arkadaşlar. Örnek olsun diye PCB üzerinde birkaç yere delik açıyorum. Bu sadece cihazın kullanımını görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde deliklerimiz
açılıyor. Böylece bir inceleme videomuzu daha birlikte tamamladık. Videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda bu ürün ve diğer seçili ürünlere ait bağlantıları bulabilirsiniz. Yine daha önce Temu'dan alışveriş yapmadıysanız arkadaşlar ürünü indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Sizin için kare kodumu paylaştım. Seçili ürünlere erişmek için yine indirim kodumu da şu an paylaşıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuz, projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.